Merhaba yengeç burçları ve yükselen burcu yengeç olanlar. Evet arkadaşlar 2024 yorumlarıyla karşınızdayım. 2024'te bizi neler bekliyor? Nasıl fırsatlar, nasıl şanslar yakalayacağız? Hangi sorumluluklara sahip olacağız? Dikkat etmemiz gereken konular var mı? Genel itibariyle bunları konuşuyor olacağız. Tabii ki, bu süreçte 2023'te, bitirirken bir de kampanyamız var, onu anlatayım. Yılbaşına kadar, geçerli olacak arkadaşlar bu kampanya fiyatımız. Doğum haritası analizi, 2 yıllık öngörü analizi ve doğum saati tespiti hepsi birlikte kampanya fiyatımız 1.500 TL arkadaşlar. 2024'te neler bekliyor? Bu gezegenler hangi açılar açacak? Hangi sorumluluklar gelecek? Detaylarıyla kişisel haritanıza göre öğrenebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken sadece WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geçmeniz. Gelelim şimdi yorumlara. Şimdi Plüton'un etkisi malum geçen yıl Kova burcuna geçiş yapmıştı. Daha sonrasında bir retro yaptı, tekrar Oğlak'a geçti. Şimdi tekrar ileri hareketine başlayacak ve Kova'ya geçecek. Öncelikle buradan eğer çok etkileniyorsanız arkadaşlar, kredi, miras, konularınız çok dile gelecek, yatırımlar çok dile gelecek, prim, ikramiye gibi konularınız çok dile gelecek. 29 derece Oğlak burcunda 0 ve 1, 2 derecelerde Kova burcunda herhangi bir gezegeniniz varsa bunlardan en çok sizler etkileneceksiniz diyebiliriz. Ya da bu derecelerde yine başka burçlarda gezegeniniz varsa, karşıt, kare ya da üçgen atarak sizin haritanızda oldukça etkili bir gündem yaratıyor olabilir. Plüton'un enerjileri çok kuvvetlidir arkadaşlar. O yüzden kişisel haritalarınızı mutlaka kontrol edin. Yani bu derecelerde bir gezegeniniz varsa kredi, miras konularınız, krizlerle mücadele etmeniz, krizlerle değişip dönüşmeniz çok çok mümkün görünüyor çünkü. Bu etkiden, kurtulabilmek için tabii ki, Plüton'un sizi değiştirmeye, dönüştürmeye, çalıştığını fark edip bu konuda gönüllü olursanız da, bu değişime gönüllü olursanız da bunun etkilerini en az hasarla atlatabilirsiniz diyebiliriz. Ama genel itibariyle bütün yengeçler bunu yaşayacak diye bir durum yok arkadaşlar, onu unutmayın. Söylediğim derecelerde gezegenleriniz varsa bunlardan etkileniyorsunuzdur. Eğer buralarda bir gezegeniniz yoksa, bu derecelerde bir gezegeniniz yoksa bunlardan sizler etkilenmiyor olacaksınız. Şimdi gelelim Uranüs'e. Uranüs öncelikle, 19'la 27 derece arasında seyahat edecek bu yıl. Özellikle 23 derece ve yakınlarında gezegeniniz varsa yine Uranüs'ün etkilerinde çok etkili yaşayacaksınız. Uranüs sizin 11. evinizde. Yani hayallerinizin, hedeflerinizin değiştiği bir evde. Arkadaşlarınızdan gelecek fırsatlar hem de Jüpiter'in de orada olmasıyla beraber özellikle mayıs ayına kadar önemli bir gündem yaratacak arkadaşlar. Daha sonrasında Uranüs'ün etkilerinden de yine 19'la 23 derece arasında gezegeniniz varsa özellikle yakın çevre, girdiğiniz, arkadaşlar, gruplar, kankalarınız, hedefleriniz, hayalleriniz, biraz değişim ve rezerve geçirecek diyebiliriz. Özellikle karşıt açıda 5. evinizde herhangi bir gezegeniniz varsa, işte, hayatınızda ciddi anlamda aşk ve, ilişkilerle ilgili de gündemde yaratabilir arkadaşlar bu konu. Kısacası, hayallerimiz, hedeflerimiz neyse bunlarla ilgili bir değişim dönüşüm sürecine girdiğimizi unutmayalım. Jüpiter zaten orada bir etki yaratırken Uranüs'le beraber, etkisi 2 katına çıkacak ve hayatımızda birçok, özellikle birçok yengeç bundan fazlasıyla etkileniyor olacak arkadaşlar. Gelelim Neptün'e. Neptün zaten bir hayal gezegeni. 9. evde seyahatini uzun zamandır devam ettiriyordu. Bu yıl yine, 27 ile 29 derece arasında, seyahatine devam ediyor olacak. Eee, Yükseköğrenim, yurt dışı, eee, sosyal medya alanı, akademik konular, bu konularla ilgili bir gündeminiz varsa demek ki siz bu haritadan çok etkileniyorsunuz. Yani Neptün'ün bu geçişinden çok etkileniyorsunuz demektir. Özellikle biraz yön bulmanızın, zor olduğu bir dönemden de geçmiş olabilirsiniz bugünlerde. O yüzden bu yıl özellikle, 27 ile 29 derece arasında Balık burcunda herhangi bir gezegeniniz varsa yine bundan da siz çok etkileniyor olacaksınız. Akademik konularla ilgili bir değişim dönüşüm yaratabilir.
Sosyal medya ile ilgili bir değişim dönüşüm yaratabilir. Yurt dışı ile bağlantılı bir beklentiniz varsa bunlarla ilgili değişim dönüşüm yaratabilir. Ama burada köklü bir değişim yaratacak arkadaşlar. Özellikle Satürn'ün de Balık burcuna geçtiğini düşünürsek, emm, akademik konular, belki iş hayatıyla beraber hem çalışıp hem okumak, emm, zorlu koşulların altından, gelmek gibi bir konuyu da işaret ediyor olabilir. Emm, daha böyle, emm maneviyatımızı da güçlendirecek konuları da gündeme getiriyor olabilir arkadaşlar. Yani, hayata bakış açımız, inançlarımız, neye güvendiğimiz, neye güvenmediğimiz, ne isteyip ne istemediğimize karar vereceğimiz bir yıldan da geçiyor olabiliriz yine bu dönemde. Şimdi Satürn'e daha çok dikkat edecek olursak, 19'la 12 derece ile 19 derece arasında Balık burcunda herhangi bir gezegeniniz varsa Satürn'ün etkilerini yaşamaya devam ediyor olacaksınız yine 9. evinizden. Yüksek öğrenim, seyahatler, uzak seyahatler, emm, akademik konular, yurt dışı bağlantılı işler, e-ticaret, sosyal medya alanında yaptığınız etkinlikler, bu konularda, hayat ne kadar çabalarsanız o kadar karşılık vereceğini söylüyor. Öncelikle bunu söyleyeyim arkadaşlar. Yani burada bir sosyal medya üzerinden çalışıyorsanız YouTube'da bir kanal kurmak, atıyorum. Instagram'da kendinizi daha böyle tanıtır bir vaziyette reklamlar çıkmak, ne bileyim bilgi aktarmak, yine bunlar çok faydalı olacaktır haritanızda. Yurt dışı ile bağlantılı İş arayışınız varsa orada kalıcı köklü bir şekilde yaşayabileceğiniz bir iş bulabilirsiniz. Bununla ilgili vize başvuruları, ya da ne bileyim, oturum izni gibi, prosedürlerle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Bunun dışında akademik konularla ilgili, belki de yeni mezun olacaksınız. Bu sene ilk, işte, eee yani, üniversiteye başlayacak olabilirsiniz ya da üniversiteyi bitirip yüksek öğrenimle alakalı bir durum yine yaşayacak olabilirsiniz. Akademik, bir kariyer yapmak istiyor olabilirsiniz. Bunlarla ilgili de yine yurt dışı bağlantılı özellikle akademik fırsatlar çıkabilir arkadaşlar. Bu konularda da, özellikle 29 haziranla 15 Kasım çok etkili olacak arkadaşlar. Bunun bir farkına varmanız gerekiyor. Özellikle de 12 ile 19 derece arasında kişisel gezegenleriniz varsa bu konulardan aşırı etkileniyor olacaksınız. Yine e-ticaret yapmak, bir e-ticaret sayfasına satış yapmak, işinizi, belki kariyerinizi bir web sitesi üzerinden devam ettirmek gibi bir konuyu da işaret ediyor olabilir. Bunların her bireri bir sorumluluk içerecektir ama bu sorumlulukları gönüllü olduğunuzda da mutlaka ama mutlaka ödülünü fazlasıyla alıyor olacaksınız. Belki, yurt içi, yurt dışı bağlantılı, işte, müşteriler edinebilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında, Jüpiter'e gelecek olursak, Jüpiter yine 11. evinizde. Ne dedik? Hayallerinizin gezegeni, yani şans ve fırsat gezegeni hayallerinizin evinde. Grup çalışmaları, beraber, yapacağınız işler, ekip çalışmaları, iş ve kariyer konusundaki girişimleriniz, bu konularda, gönüllü olarak bir şeylere yapmanız yine hayatınızda çok çok büyük ilerlemelere sebebiyet verecek. Burada da yine 11 derece ile 21 derece arasında özellikle Boğa burçlarında veya diğer gezegenlerinizde 21 derece, 11 ile 21 derece arasında gezegenleriniz varsa sizler çok etkileniyor olacaksınız bu söylediğimden. Kaynaklarınızın artacağı, tavsiye yöntemiyle büyümek, yani sosyal medya üzerinden bir iş yapıyorsunuz. Sizden, bir hizmet ya da ürün almış bir kişinin tavsiyesiyle daha çok büyük kitlelere tavsiye yöntemiyle büyüme yaşanacak arkadaşlar. Bunu unutmayın. O yüzden, e-ticaret bağlantılı ya da sosyal medya bağlantılı bir işiniz varsa bu dönemde daha sıkı sıkıya yapışın bu işlere. Çünkü, kariyerinizde hem çalışıp hem okumak, hem eğitim almak hem okumak gibi bir durum da yaratıyor olabilir. Daha küçük arkadaşlar için de, daha böyle 25 yaş altı arkadaşlar için de, akademik konuların biraz uzaması, bu arada iş fırsatlarının gelmesi, eee, ikisini bir arada götürürken, çok dağıldığını hissetmek gibi bir durum da yaratıyor olabilir arkadaşlar.
Ama konu ne olursa olsun artık bağımlılıklarınızdan kurtulup biraz daha böyle hayatınızda hedeflerinize ve hayallerinize doğru gitmenin zamanı geldi. Siz belki sevgili, aşk, ev, aile, yuva konularına aşırı derecede adapte olan bir insansınız. Sevdiklerinizle her zaman kendinizin daha da çok ön planda tutan bir insansınız. Ama bu dönemde diyor ki artık kendi hayallerine ve hedeflerine odaklan diyor. Yani seni bir yere taşımayan insanları bir kenara bırak ve hayatında ilerlemeyi seç diyor. Şimdi gelelim ay düğümlerine arkadaşlar. Ay düğümleri baktığımız zaman 10. evle 4. ev arasında. Şimdi 10. ev bizim kariyerimiz, statümüz, toplum önündeki yerimiz. Demek ki iş güç, kariyer, atanma, iş bulma, ilk işe başlama, işte güzel bir gelişme yaşama ya da kendi işimizi kurmak gibi bir etki yaratabilir mi? Evet, yaratabilir. Bu konularda çok pozitif enerjiler yaşanacak. Ama bir yandan da negatif olarak Güney Ay düğümünün etkileri var ki o da 4. ev. Siz iş kurmak isterken aile bir yandan sizden destek bekliyor olacak. Ailenin maddi, manevi sıkıntılarından dolayı sizin işinize, gücünüze engel olmak isteyecekler. O yüzden aile ve yuva alanlarında sizi aşağı çeken enerjilere bir dur demenin zamanı geldi. Ben ne istiyorum, ne yapmak istiyorum, ne işle uğraşmak istiyorum, o sorumluluklarla uğraşırsam hayatımdaki kariyer fırsatını kaçıracağım diyerek biraz daha bencilliği öğrenmek zorundasınız arkadaşlar. Açık söylüyorum. Eee, yengeç burçlarına biraz bencil olun demenin zamanı bu dönem. Çünkü aileyle uğraşayım derken işi kaçırabilir. Çoluk çocuk, evlilik hayatı, onların istediği noktaya ulaşayım derken kendi hedeflerinden, hayallerinden uzaklaşabilir. Bu da çok büyük bir hayal kırıklığı yaşatacaktır. Tabii ki sorunlu giden evliliklerde bu dönem bitme zamanı arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Evimizi ayırmak, aileden uzaklaşmak, sevdiklerimizden uzaklaşmak, belki de ailemiz bir şehirde, biz bambaşka bir şehre tayin ediliyor olabiliriz gibi konular gündeme getirecek. Özellikle 25 Mart'ta 5 derece ve yakınlarında eğer Terazi burcunda bir gezegeniniz varsa aile konularınızın çok gündemde olduğu, sizi aşağı çeken enerjilerin çok belirgin olduğu tarihlerden biri yine ay tutulması Terazi burcunda 25 Mart'ta. Daha sonrasında 8 Nisan'da Güneş tutulması yaşanacak arkadaşlar. İş kurmak, atanmak, terfi almak gibi konularınızın oldukça yoğun olduğu bir gündemi yaratacak ve buradaki fırsatı asla kaçırmayın. Çünkü uzun süre ekmek yiyeceğiniz bir kapının açılması anlamına geliyor burası. Yani bir devir kapanıyor, yeni bir devir başlıyor şeklinde düşünebilirsiniz. 18 Eylül'de yine ay tutulması yaşanacak. Bu sefer Balık burcunda yaşanacak. Yine sosyal medya alanlarınızı destekleyen bir tutulma yaşanacak. 2025 ve 2026'da size nasıl fırsatları getirecek? Aslında ön fragmanı gibi bu ay tutulması biraz 2025'in ön fragmanı gibi gelecek hayatımıza. Daha sonrasında 2 Ekim'de güneş tutulması yaşanacak arkadaşlar. Terazi burcunda. Bu da artık aileyle ilgili konularımızın, gündemlerimizin tamamlandığı, oradaki problemlere net ve kesin çözümler bulmak için yaşanacak ve hayatımızda belki de taşınmak, aileden ayrılmak, aileyle ilgili sorunları kökten bir çözüm bulmak enerjilerini de beraberinde getirecek. Kısacası eee aile ve yuva konularını bir kenara bırakacağız. Aşk konularını bir kenara bırakacağız. Biraz daha iş, güç, kariyer, eğitim ve sosyal çevremize odaklanacağımız, hayatımızda belki de hedeflerimize, hayallerimize gidebilmek için çok önemli yıllardan geçiyor olacağız. O yüzden belki de 30 yılda bir gelen kariyer fırsatının ilk adımlarını atıyor olacağız arkadaşlar burada. Bu fırsatları kaçırmayın. 2023'te böyle gelmişti. Jüpiter'in etkisiyle. Şimdi Kuzey Ay düğümü. Daha sonrasında bu yıl bitirdikten sonra 2025'te bir de Satürn gelecek. Yani kariyer, kariyer, kariyer diyen bir taraf sizi çok net bir şekilde zorluyor olacak. Ve o tarafa ne kadar gönüllü olursanız hayatınızda kazanç noktanız o kadar büyüyor olacak arkadaşlar. Ne kadar kendimize ev,
aile, yuva, alanlarında bırakır ve onların isteklerine ve taleplerine kendimizi kurban edersek bu yıllar bir daha geri gelmeyecek. Uzun süre, bu fırsatlar bir daha yakalanmayacak. Bunun farkına varmanızı tavsiye ederim. Özellikle Satürn'ün, 19-22 pardon, 12 ile 19 derece arasında Balık burcunda ya da diğer burçlarda yine 12 ile 19 derecelerinde gezegenleriniz varsa en çok etkiyi de sizler yaşayacaksınız. Bunun farkına varın. Hayatınızın kıymetini bilin. Biraz bencilliği, yapıcı bencilliği öğrenin diyoruz arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olsun. 2024 size mutluluk ve huzur getirsin. Hoşça kalın.